Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sevgili dostlar, 10. söze devam ediyoruz. 12 suretten 10. surette kaldık. Bugün ilk programda inşallah bu suretleri tamamlayıp sonra hakikatlere geçeceğiz. 10. söz, öldükten sonra dirilmeyi ispatlayan Haşir Risalesi diye bilinen bir risale. Önce Allah'ın varlığını ispatladıktan sonra bu suretlerde sembolik olarak inanan bir kimse inanmayan arkadaşına öldükten sonra dirilmeyi anlatıyor. Değişik yaklaşımlar sergiliyor. Evet, bunların 9'unu paylaşmıştık. Her programda 3 suret olmak üzere. Son 3 surette bugünkü programda bilmiyorum artık bitirebilir miyiz ama başlayalım bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. 10. suret gel. Bugün Nevruz-u Sultani'dir. Dipnot haşiye bu suretin remzini 9. hakikatte göreceksin. Mesela Nevruz günü bahar mevsimine işarettir. Çiçekli yeşil sahra ise bahar mevsimindeki ruh-i zemindir. Değişen perdeler, manzaralar ise faslı baharın iptidasından yazın intihasına kadar, bahar mevsiminin başlangıcından yaz mevsiminin sonuna kadar Sani Kadirül Celal'in, Fatır Hakimül Cemal'in kemali intizam ile değiştirdiği ve kemali rahmet ile tazelendirdiği ve birbiri arkasında gönderdiği mevcudat-ı bahariye tabakatına ve masnuat-ı sayfiye taifelerine ve erzak-ı hayvaniye ve insaniyeye medar olan mat'umata işarettir. Evet, Nevruz bizde de kutlanıyor, bahar bayramı olarak kutlanıyor. Nevruz-u Sultani efendim. Demek ki bu baharın başlangıcından yazın sonuna kadar değişen perdeler var, gösteriler var. Daha önce de geçmişti 6. surette bir resmi geçit var. Bahar bayramı, bayramdaki resmi geçitler gibi. Önce bahar aylarında çiçeklerin resmi geçitleri var. Sonra meyvelerin resmi geçitleri var. Değil mi? Hayvanatın ve insanların rızıklarının böyle peyderpey yazın kucağına dökülmesi var. Bunlara işarettir diyor. Böyle iyi bir seyirci, dikkatli bir seyirci olmamızı istiyor. Özellikle bu ilk ifadeler, cümleler çok güzel, ilginç gelmiş. Gel bugün Nevruz-u Sultani'dir. Bir tebeddülat olacak. Yani değişim, gösteriler var. Acip işler çıkacak. Şu baharın şu güzel gününde, şu güzel çiçekli olan şu yeşil sahraya gidip bir seyran ederiz. İşte bak ahali de bu tarafa geliyorlar. Bak bir sihir var. O binalar birden harap oldular. Başka bir şekil aldı. Bak bir mucize var. O harap olan binalar birden burada yapıldı. Adeta bu hali bir çöl, bir medeni şehir oldu. Bak sinema perdeleri gibi her saat başka bir alem gösterir, başka bir şekil alır. Yani bunun gerçekte binaların harap olması, mesela bir ağaç çiçek açıyor. Bir hafta sonra, 10 gün sonra en çok çiçekleri dökülüyor. Değil mi? Dallarında çiçekler 3 gün, 5 gün, bir hafta veya en çok 10 gün kalıyor. Ama o binalar, yani dediğimiz çiçeklerin binası harap olduktan sonra yapraklar çıkmaya başlıyor. Sonra meyveler geliyor ardından. Yahut da o harap olan binalar burada yapıldı diyor ya. Diyelim ki bazen böyle engin yerlerde, yani deniz kenarında, rakımı düşük yerlerde, diyelim Antalya'da, Adana'da bahar çiçekleri açıyor. Ondan bir hafta 10 gün sonra daha yüksek yerlerde, diyelim İç Anadolu'da açıyor. Yaylalarda daha sonra açıyor. Yani orada yıkılıyor, burada yapılıyor. Orada kaçıranlar burada
kaçırdıkları gösterileri izlesinler, telafi etsinler diye böyle bir mana söz konusu. Gerçekten çok ilginç. Cenab-ı Hak bütün çiçekleri bir anda her yerde açtırmıyor. Sırayla, yani böyle sahillerden başlayarak veya ekvatora yakın yerlerden başlayarak içeriye doğru. Yani yüksek dağlara bahar geç geliyor ama güzel geliyor. Dolayısıyla orada kaçıranlar gösterileri farklı yerlerde kaza etme, inceleme, izleme imkanı buluyorlar. Hem bütün çiçekler bir anda açmıyor, sırasıyla, yani bademler açıyor, işte erikler, elmalar, ayvalar, mahlepler, kirazlar, değil mi? Sonra erguvanlar, akasyalar, böyle sırayla birer hafta arayla açıyorlar. Hem de mesela bütün akasyaların hepsi her yerde aynı anda açmıyor. Başta söylediğim gibi yine ekvatordan başlayarak veya sıcak yerlerden başlayarak daha işlere doğru yine belli aralıklarla. Yani bu demektir ki bu gösterileri herkes izlesin. Kaçıranlar, diyelim ki ovada kaçıranlar dağda izlesin. Dağda kaçıranlar yaylada izlesin. Değil mi? Herkese, veyahut da tekrar tekrar izlesin yani. Ovada izlediklerini bir de dağda, bir de yaylada izlesin. Değil mi? Zaten izlemeye aşık olanlar, hayatın seyirci koltuğuna oturanlar izledikçe izlemek ister. Her yerde izlemek ister. Hepsini seyretmek ister. Mevlana, iki göz yetmiyor bana. Daha yüzlerce göz bulup seni öyle seyretmeliyim. Ödünç göz almalıyım ama kimde var seni seyredecek göz diyor. İki göz yetmiyor bana. Daha binlerce gözüm olsa da hepsiyle senin sanatını seyretsem diyor. Evet. Böyle bir de bak bir sihir var diyor. O harap olan binalar birden burada yapıldı. Bu hali bir çöl, bir medeni şehir oldu. Sinema perdeleri gibi her saat başka bir alem gösterir, başka bir şekil alır. Buna dikkat et ki o kadar karışık, süratli, kesretli, hakiki perdeler içinde ne kadar mükemmel bir intizam vardır ki her şey yerli yerine konuluyor. Hayali sinema perdeleri dahi bunun kadar muntazam olamaz. Milyonlar mahir sihirbazlar dahi bu sanatları yapamazlar. Demek bize görünmeyen o padişahın çok çok büyük mucizeleri vardır. Çok büyük mucizeleri vardır. Mucize. Değil mi? Diyelim ki adam yapıyor yani, bizim çocukluğumuzda vardı gösteriler, böyle sihirbazlar böyle çıkarıyor fötöründen, fötör şapkadan tavşan çıkarıyor. Yani o tabii göz boyaması, bir öyle el çabukluğu filan. Ama bunlardan da ilginç gösteriler var, yani gerçek gösteri alanı olan kainatta. Değil mi? Mesela toprak. Ya topraktan domates çıkıyor. Değil mi? Toprak nerede? Domates nerede? Patates çıkıyor, salatalık çıkıyor. Ağacın dalından çiçek çıkıyor. Çiçek sonra meyveye dönüşüyor. Yani dal nerede, meyve nerede? Değil mi? Çeşit çeşit meyveler. Kimi ekşi, kimi tatlı, kimi mayhoş. Yani renkleri farklı, tatları farklı, güzellikleri farklı. Sonra bunların her birisi insan vücudunda vitamin olacak. İnsanı için gerekli vitaminler, vitamin depoları gibi o ağaçların elleri olan dallarıyla insanlara sunuluyor. Kim yani? Sunan kim? Değil mi? O daldan o meyveleri yaratan kim? Bir kirazı, değil mi? Bir mandalinayı, bir portakalı yerken düşünerek insanın yemesi lazım yani. Nasıl bir sanat, nasıl bir mucize. Aslında bakarsanız her şey mucize. Ya mucize demek insanın yapamadığı şey demek. İnsanın
Aczden geliyor karşısında. Acze düştü yani onu yapmaktan aciz kaldığı şey. Değil mi? Biz yani çiçek yapıyoruz ama naylondan çiçek yapıyoruz. Canlı değil. Değil mi? Topraktan çiçek yapabilir miyiz? Hem canlı bir çiçek. Bu mümkün değil. O zaman her çiçek bir mucize işte. Değil mi? Toprağı domatese dönüştürebilir miyiz? Yani inceleyelim. Domatesin şimdi şeyleri var. Terkibi bellidir yani ne kadar topraktan hangi maddeler, kimyevi maddeler geçmiş, ne kadar oranda geçmiş bileşimini anlamak mümkün. Tamam. O maddeleri birleştirelim bakalım domates oluyor mu? Değil mi? Japonlar pirinç yapmışlar diye duydum. Pirinci incelemişler. Pirincin içeriğini, kimyasını incelemişler. Suni pirinç yapmışlar ama bitmiyor. Yani hayat düğümü yok. Toprağa ekiyorsun bitmiyor. Diğerleri de öyle. Demek ki hepsi karşısında aciziz. Öyleyse hepsi mucize. Hepsi mucize. Şu alem ki ayan ettiğim bize ağaç, çiçek, dal, meğer her şey mucize. Öyle diyor dikkatli bakan bir şair. Her şey mucize diyor. Değil mi? Düşünmeyen insanların gözünde mucizeler çok nadir görülür. Yani ara sıra bir de bu şeylere ters yani kainatın işleyiş kanunlarının istisnası olacak şekilde görünür. Ama düşünen bir zihin için her şey mucize. Yani gerçek anlamıyla mucizeyi bizim yapamadığımız, karşısında aciz kaldığımız şey olarak anlarsak o zaman her şey mucize. Biz hiçbir şey yapamıyoruz yani. Yaptıklarımız yani onların taklidi sadece, basit bir taklidi. Evet. Onun için öyle bu Risale-i Nur'un iyi talebelerinden rahmetli Mehmet Kırkıncı Hoca işte Erzurum'da medresede üniversiteden birisi inanmayan birisini götürmüş bir arkadaşı, inanan bir arkadaşı. O inanmayan kişi de ateist geçinen kişi de hocam demiş ya bir mucize filan var mı böyle benim inanmamı sağlayacak bir mucize görsem de ben de inansam filan istiyorum ama Kırkıncı Hoca rahmetli güzel bir cevap vermiş. Sen bana mucize olmayan bir şey gösterebilir misin demiş. Mucize olmayan bir şey gösterebilir misin? Evet. Her yağmur damlası. Değil mi? Yap bakalım hadi. 2 hidrojen, bir oksijen diyorsun. H2O bileşimi bu. Sen de birleştir 2 hidrojeni, bir oksijeni, bir yağmur damlası yap. Değil mi? Yapamıyoruz. Öyle. Demek ki hepsi mucize. Evet, tekrar şurayı alayım. Demek bize görünmeyen o padişahın çok büyük mucizeleri vardır. Ey sersem, sen diyorsun nasıl bu koca memleket tahrip edilip başka yere kurulacak? İşte görüyorsun ki her saat senin aklın kabul etmediği o tebdili diyar gibi çok inkılaplar, tebdiller oluyor. Şu toplanmak, dağılmak ve şu hallerden anlaşılıyor ki, değil mi? Şu toplanmak, dağılmak ve şu hallerden anlaşılıyor ki bu görünen süratli içtimalar, dağılmalar, teşkiller, tahripler için de başka bir maksat var. 1 saatlik içtima için 10 sene kadar bir masraf yapılıyor. Demek bu vaziyetler maksudu bizzat değiller. Bir temsildir, bir taklittirler. O zat mucize ile yapıyor, ta suretleri alınıp terkip edilsin ve neticeleri hıfz edilip yazılsın. Nasıl ki manevra meydanı imtihanının her şeyi kaydediliyordu ve yazılıyordu. Demek bir mecmu ekberde muamele bunlar üzerine devam edip dönecek. Hem bir meşşeri azamda daimi gösterilecek. Demek
şu geçici kararsız vaziyetler, sabit suretler, baki meyveler veriyorlar. Demek bu ihtifalat gösteriler yani bir saadeti uzma, bir mahkeme-i kübra, bilmediğimiz ulvi gayeler içindir. Yani demin söyledim ya, ağaç böyle bakıyorsun yani bir iki gün çok alımlı çiçekler, hayran hayran seyrediyorsun. Sonra üçüncü gün, dördüncü gün bakıyorsun ki biraz pörsümüş, solmuş. Değil mi? O kadar alımlı vaziyeti kaybolmuş. Çiçekleri 3-4 gün dallarında o alımlı vaziyetiyle seyredebilirsin. Sonra solup dökülüyor. Yani niye acaba yani bu kadar emek verilmiş yani o çiçeklerin her biri sanat, her biri bir mucize. O dallara takılmış. Değil mi? Ama dallarında fazla kalmıyor. O güzellik kısa bir süre sonra kayboluyor. İşte buradan çıkarıyor üstad. Yani diyor ki o bir temsildir diyor. Suretleri alınıyor. Mesela sen diyorsun, giyiniyorsun, en güzel elbiselerini giyiyorsun, gidiyorsun resim çektiriyorsun. Çektirdin, resim çıktı. Değil mi? Bir dakika. Ondan sonra çıkarıyorsun ya. Değiştiriyorsun. Maksat hasıl oldu. Demek ki o ağaçlar da öyle yani. En güzel elbiselerini gelinlik giyer gibi kırmızı, gelinlik, beyaz gelinlik, pembe gelinlik gibi o çiçekli halleriyle Allah onları giydiriyor. Ondan sonra kayboluyor. Demek fotoğrafları çekiliyor, filmleri çekiliyor. Devamlı bir gösteri yeri var. Ya çiçekleri hiç solmayan bir bahara hazırlık yapılıyor. Orası için filmler çekiliyor. Orada devamlı gösterilecek. Evet. Dolayısıyla maksat hasıl oluyor. Yoksa öyle kısa bir sürede kalması sonra dökülmesi değil mi? Başka türlü nasıl izah edilecek? Demek bu ihtifalat yani bütün bu gösteriler bir saadeti uzma, bir mahkeme-i kübra, bilmediğimiz ulvi gayeler içindir. Bir de şu başta bir şey söylemişti. Bu suret bitti ama her saat senin aklın kabul etmediği o tebdil diyar gibi çok inkılaplar, tebdiller oluyor. Yani dirilişi kabul etmiyordu ya. Öldükten sonra tekrar nasıl dirilecek yani? Ya işte zaten diriliyor. Her sene ölüp değil mi? Baharda diriliyor. Kışın ölenler baharda diriliyor. Öyle. Yani bu dünyada sen örneklerini görüyorsun zaten. Yani dirilir mi? Ya diriliyor işte gözünün önünde. Değil mi? Bağlar, bahçeler şu anda mesela sonbaharı yaşıyoruz. Değil mi? Sonbaharda rüzgarlar esiyor. Yağmurlar, fırtınalar, bahçeler, yapraklar dökülüyor, savruluyor. Bir tebeddülat var, değişim. Bu kaçıncı bahçe gördüğüm tarumar diyor Cahit Sıtkı. Kaçıncı kıyameti seyrediyorum yani. Bitkiler aleminde kıyamet her sene oluyor. Her sene baharda dirilenler, değil mi? Yazın sonuna doğru sararıp solanlar, güzün dökülenler, kışın ölenler. İlkbaharda yeniden dirilenlere şahit oluyoruz. Yani senin aklının kabul etmediği o diriliş olayı bitkiler aleminde her sene yaşanıyor. Her sene. İzle. Onları öldürüp dirilten Allah seni de öldükten sonra elbette diriltir. Evet. 11. suret. Gel ey muannit arkadaş. Muannit yani inatçı. Bir tayyareye ya şarka veya garba yani mazi ve müstakbele giden bir şimendifere binelim. Şu mucizekar zatın sair yerlerde ne çeşit mucizeler gösterdiğini görelim. Yani insan cismen gidemez ama fikriyle, hayaliyle geçmişe ve geleceğe gidebilir. Dolayısıyla biz de diyor zamanın tayyaresine binelim, hayalimizi bindirelim. Hayalen
veya fikren gidelim geçmişe geleceğe, bakalım oralarda ne var. Neler yapmış o mucizekar zat. İşte bak, gördüğümüz menzil ve meydan ve meşher gibi acayipler her tarafta bulunuyor. Lakin sanatça, suretçe birbirinden ayrıdırlar. Fakat buna da iyi dikkat et ki o sebatsız menzillerde, o devamsız meydanlarda, o bekasız meşherlerde ne kadar bahir bir hikmetin intizamatı, ne derece zahir bir inayetin işaratı, ne mertebe âli bir adaletin emaratı, ne derece vasi bir merhametin semeratı görünüyor. Basiretsiz olmayan herkes yakinen anlar ki onun hikmetinden daha ekmel bir hikmet ve inayetinden daha ecmel bir inayet ve merhametinden daha eşmel bir merhamet ve adaletinden daha ecel bir adalet olamaz ve tasavvur edilemez. Evet, bu ifadeler gerçekten çok çok güzel, belagatlı ifadeler. Tekrar tekrar okusa insan doyamaz. Demek ki geçmişe gittik, gördük. Değil mi? O sürekli değişti yani, her şey, sürekli suretler değişiyor. Her zaman değişiyor ama o değişiklikler içerisinde ne var? Değişmeyen bir hikmet var, adalet var, merhamet var. Evet, şurayı tekrar okuyorum. O sebatsız menzillerde, buna iyi dikkat et ki o sebatsız menzillerde, o devamsız meydanlarda, o bekasız meşherlerde ne kadar bahir bir hikmetin intizamatı, ne derece zahir bir inayetin işaratı, ne mertebe âli bir adaletin emaratı, ne derece vasi bir merhametin semeratı görünüyor. Basiretsiz olmayan, basiret, basar bu kafadaki göz demek, basiret ise akıl gözü, kalp gözü demek. Yani kalp gözü, akıl gözü kapalı olmayan herkes yakinen anlar ki onun hikmetinden daha ekmel bir hikmet ve inayetinden daha ecmel bir inayet ve merhametinden daha eşmel bir merhamet ve adaletinden daha ecel bir adalet olamaz ve tasavvur edilemez. Eğer faraza tevehhüm ettiğin gibi daire-i memleketinde daimi menziller, âli mekanlar, sabit makamlar, baki meskenler, mukim ahali, mesut raiyeti bulunmazsa, şu hikmet, inayet, merhamet, adaletin hakikatlarına şu bekasız memleket mazhar olamadığı malum ve onlara mazhar olacak başka yerde de bulunmazsa, o vakit gündüz ortasında güneşin ışığını gördüğümüz halde güneşi inkar etmek derecesinde bir ahmaklıkla şu gözümüz önündeki hikmeti inkar etmek ve şu müşahede ettiğimiz inayeti inkar etmek ve şu gördüğümüz merhameti inkar etmek ve şu pek kuvvetli emaratı, işaratı görünen adaleti inkar etmek lazım gelir. Hem bu gördüğümüz icraat-ı hakimane ve ef'al-i kerimane ve ihsanat-ı rahimanenin sahibini haşa sümme haşa sefih bir oyuncu, gaddar bir zalim olduğunu kabul etmek lazım gelir. Bu ise hakikatlerin zıtlarına inkılabıdır. Halbuki inkılab-ı hakaik bütün ehli aklın ittifakıyla muhaldir, mümkün değildir. Yalnız her şeyin vücudunu inkar eden sofistayı eblehler hariçtir. İnkılab-ı hakaik, ehli aklın ittifakıyla muhaldir. Hakikatlerin tersine dönmesi. Değil mi mesela? Nedir? Allah merhametlidir. Niye? Daha önceki örneklerde de geçmişti. Değil mi? Denizin dibindeki balıklardan havada uçan kuşlara kadar her şeye rızkını veriyor. İhtiyacını gönderiyor. Değil mi? Dolayısıyla merhametli, yaratmış bırakmamış, yani ihtiyaçlarını karşılıyor, rızkını veriyor. Bizim de öyle. Peki bu kadar merhametli ki o merhamete en çok insan mazhar olmuştur. Sayamayacağı kadar insan böyle iyiliklere mazhar olmuş, nimetlere boğulmuş. Şimdi bu Allah'ın merhametini gösteriyor. Bir defa bizi var etmesi zaten merhamet. Değil mi? Bizi
yaratmaya mecbur değildi. Varlığımızı bize bağışladı ya. Bizi bize verdi. Değil mi? Sonra da ihtiyaçlarımızın hepsini verdi. Şimdi bu kadar merhametli bir yaratıcı hayatın sonunda insanın varlığına son veriyor. Onu sonsuzluğu isteyen bir özellikte yarattığı halde en büyük ihtiyacı olan sonsuzluk ihtiyacını karşılamıyor. Onu yokluğa atıyor. Bu merhametsizlik yani. Bu kadar merhametsizliğe nasıl dönüşür? O merhametli mi, merhametsiz mi? Gördüğümüz her şey merhametli olduğunu gösteriyorsa böyle bir merhametsizlik ondan beklenmez. İşte adalet de öyle, hikmet de öyle, inayet de öyle. Yani hem merhametli hem merhametsiz olamaz. Madem ki merhametli, böyle bir merhametsizlik, böyle merhametsiz bir son yok. Yokluk yok. O zaman başka bir hayat var. İnsanın sonsuzluk ihtiyacı da karşılıksız kalmayacak demektir. İleride bunlar daha geniş açıklanacak. Demek bütün bunlar ne gösteriyor? Demek bu diyardan başka bir diyar var. Onda bir mahkeme-i kübra, bir madele-i ulya, bir mekreme-i uzma vardır ki ta şu merhamet ve hikmet ve inayet ve adalet tamamen tezahür etsinler. Bu dünyada tam tezahür etmiyorlar. Demek ki onların tam tezahür edecekleri bir başka diyar var ve biz ona gidiyoruz. Evet. Mahkeme-i Kübra, büyük mahkeme. Madele-i Ulya, yani ulvi, çok yüksek bir adalet yeri. Mekreme-i Uzma, çok büyük bir ikram yeri var. Onu gösteriyor burada olanlar. 12. suret. Gel şimdi döneceğiz. Şu cemaatlerin reisleriyle ve zabitleriyle görüşeceğiz. Ve teçhizatlarına bakacağız ki o teçhizat yalnız o meydandaki kısa bir müddet içinde geçinmek için mi verilmiştir? Yoksa başka yerde uzun bir saadet hayatı tahsil etmek için mi verilmiştir? Görelim. Herkese ve her teçhizata bakamayız. Fakat numune için şu zabitin cüzdan ve defterine bakacağız. Bu cüzdanda zabitin rütbesi, maaşı, vazifesi, matlubatı, düstur harekatı vardır. Bak, bu rütbe birkaç günlük için değil, pek uzun bir zaman için verilebilir. Şu maaşı hazine-i hassadan filan tarihte alacaksın yazılıdır. Halbuki o tarih çok zaman sonra ve bu meydan kapandıktan sonra gelir. Şu vazife ise şu muvakkat meydana göre değil, belki padişahın kurbünde daimi bir saadeti kazanmak için verilmiştir. Şu matlubat ise birkaç günlük bir misafirhanede geçinmek için olamaz. Belki uzun ve mesudane bir hayat için olabilir. Şu düstur ise bütün açığa verir ki cüzdan sahibi başka yere namzettir, başka aleme çalışır. Bak, şu defterlerde aletler teçhizatının sureti istimali ve mesuliyetler vardır. Halbuki eğer yalnız bu meydandan başka âli daimi bir yer bulunmazsa şu muhkem defter, o kati cüzdan bütün manasız olur. Hem şu muhterem zabit ve mükerrem kumandan ve muazzez reis bütün ahaliden aşağı, herkesten daha bedbaht, daha biçare, daha zelil, daha musibetli, daha fakir, daha zayıf bir derekeye düşer. İşte buna kıyas et, hangi şeye dikkat etsen şehadet eder ki bu faniden sonra bir baki var. Bu faniden sonra bir baki var. Burada tabi bu ifadeler insanın mahiyeti, yani insanı tahlil ettiğimiz zaman anlıyoruz ki duygularını, kabiliyetlerini, ona verilen vazifeleri anladığımızda anlıyoruz ki bu insan
bu dünya için yaratılmamış. Ebede namzettir, sonsuzluğa namzettir. Çünkü mahiyeti bunu gösteriyor. Mesela küçük bir diyelim ki evlerinde akvaryum olanlar vardır veya iş yerlerinde. Akvaryum ama orada akvaryumun küçüklüğüyle veya büyüklüğüyle ters orantılı bir balık görüyorsunuz içinde. Değil mi? Diyelim akvaryum şöyle 30 santim fakat içinde 20 santim balık. Zor dönüyor yani akvaryumun içinde. Ya dersiniz ki yani bu buraya konmuş ama bu burada sürekli durmaz yani. Bu buna göre değil. Veya küçük bir derede büyük bir balık görüyorsunuz. Ya bu derenin balığı değil yani. Bu dere bunu tatmin etmez. Değil mi? Bu büyük göllerin, denizlerin balığı dersiniz. Şimdi insanın da dünyadaki durumu böyle. Yani dünya hayatı kısa, fani, her şey geçici. Fakat insanda değil mi? Dünyaya sığmayan, dünyayı çok aşan kabiliyetler var, istidatlar var. Yani 3 günlük dünya için olmayacak vazifeler verilmiş insana. Görevler yapıyor. Bu dünyada bu kısacık hayatta karşılığını göremeyeceği kadar büyük iyilikler veya kötülükler yapabiliyor. İşte bütün bunlardan anlıyoruz ki insanın bu dünyayı aşan bu kabiliyetlerine, istidatlarına, dünyaya sığmayan duygularına, mahiyetine baktığımızda anlıyoruz ki bu insan bu dünya için yaratılmış değil. Sadece bu dünya için değil bu. Burada biraz geçici. Demek ki oraya hazırlanmak için. Hani gidersiniz akvaryumcudan veya balıkçıdan bir balık alıyorsunuz, küçük bir balık. Bir poşete koyuyorlar ya. O poşette dursun diye değil yani. O akvaryuma geçinceye kadardır. Değil mi? Ara dönem. Yoksa sadece orada dursun diye değil. Yani insanın da öyle. Dünyadaki varlığı sonsuzluğa geçiş sağlayan bir varlıktır. Bunu anlıyorsunuz insanın mahiyetine baktığımızda. Bunlar da ileride daha geniş yine hakikatlerde açıklanacak. Şöyle yapalım. İsterseniz tamamlamaya çalışalım burayı. Evet. İşte buna kıyas et. Hangi şeye dikkat etsen şehadet eder ki bu faniden sonra bir baki var. Ey arkadaş, demek bu muvakkat memleket, bu geçici dünya, bu muvakkat memleket bir tarla hükmündedir. Bir talimgahtır, eğitim alanı, bir pazardır. Elbette arkasında bir mahkeme-i kübra, bir saadeti uzma gelecektir. Eğer bunu inkar etsen, bütün zabitlerdeki cüzdanları, defterleri, teçhizatları, düsturları, belki şu memleketteki bütün intizamatı, hatta hükümeti inkar etmeye mecbur olursun. Ve bütün vaki olan icraatın vücudunu tekzip etmek lazım gelir. O vakit sana insan ve zî-şuur denilmez. Sofistailerden daha akılsız olursun. Sakın zannetme, tebdil-i memleket delilleri bu 12 surete münhasırdır. Belki had ve hesaba gelmez emareler, deliller var ki şu kararsız, mütegayyir memleket zevalsiz, müstakar bir memlekete tahvil edilecektir. Hem had ve hesaba gelmez işaretler, alametler var ki bu ahali şu muvakkat misafirhanelerden alınacak, saltanatın makarrı daimisine gönderilecektir. Bahusus gel, sana 12 suret kuvvetinden daha kuvvetli bir bürhan daha göstereceğim. Yani 12 suret ama bunlara münhasır değil diyor. Hepsinden daha kuvvetli bir delil şimdi göstereceğim. İşte gel bak, şu uzaktaki görünen cemaat-ı azime içinde evvel adada gördüğümüz büyük nişan sahibi Yaver Ekrem bir tebligatta bulunuyor. Gidelim dinleyelim. Bak o yaver, o parlak Yaver Ekrem, bak o yüksekte talik edilmiş ferman-ı azamı ahaliye bildiriyor ve diyor ki hazırlanınız.
başka daimi bir memlekete gideceksiniz. Öyle bir memleket ki bu memleket ona nispeten bir zindan hükmündedir. Padişahımızın makar-ı saltanatına gidip merhametine, ihsanlarına mazhar olacaksınız. Eğer güzelce bu fermanı dinleyip itaat etseniz, yoksa isyan edip dinlemezseniz müthiş zindanlara atılacaksınız gibi tebligatta bulunuyor. Yani bu gerçekten büyük bir müjde, yani bugünün müjdesi olsun. Peygamber Aleyhisselam tabi hakikati yani. Elindeki Kur'an'la bize bu müjdeyi veriyor. Hazırlanınız, başka daimi bir memlekete gideceksiniz. Öyle bir memleket ki bu dünya ona nispeten bir zindan hükmündedir. Bir zindan hükmündedir. Padişahımızın makar saltanatına gidip merhametine, ihsanlarına mazhar olacaksınız. Eğer güzelce bu fermanı dinleyip itaat etseniz, yoksa isyan edip dinlemezseniz müthiş zindanlara atılacaksınız gibi tebligatta bulunuyor. Sen de görüyorsun ki o ferman-ı azamda öyle icazkar bir turra var ki hiçbir veç ile kabili taklit değil. Senin gibi sersemlerden başka herkes o ferman padişahın fermanı olduğunu kat'i bilir. Ve o parlak yaver ekremde öyle nişanlar var ki, mucize nişanları. Senin gibi körlerden başka herkes o zatı padişahın pek doğru tercümanı evamiri olduğunu yakinen anlar. Acaba o yaver ekrem, o ferman-ı azamla beraber bütün kuvvetiyle dava edip tebliğ ettikleri şu tebdil memleket meselesi hiç kabil midir ki itiraz kabul etsin? Evet, kabil değil. İlla ki bütün bu gördüğümüz her şeyi inkar edesin. Şimdi ey arkadaş, söz senindir. Söyle, ne diyorsan de. Şimdi o 12 suretle anlattı ya inanmayan kişiye. Ondan diyor. Sen söyle bakalım. Sözü sana bırakıyorum. Onun itirafı, ben ne diyeceğim? Daha buna karşı bir şey denilebilir mi? Gündüz ortasında güneşe karşı söz söylenebilir mi? Yalnız derim ki elhamdülillah, 100.000 defa şükür olsun ki vehim ve heva tahakkümünden, nefis ve heves esaretinden kurtulup daimi hapis ve zindandan halas oldum. Ve inandım ki bu karma karışık, kararsız misafirhanelerden başka ve kurbu şahanede bir diyar-ı saadet vardır. Biz de ona namzediz. Evet. Yani bu itirafı yaptırıyor ki yani biz de bunları böyle gölge yapmadan gerçekten yansıtabilsek muhatabımız ikna olur. Böyle işte Miraç Risalesi'nde de var, Tabiat Risalesi'nin sonunda da var böyle muhataba yaptırılan itiraflar. Ben o dersi alıyorum. Şöyle bir paragraf kaldı. İşte haşir ve ahiretten kinaye ve ibaret olan şu hikaye-i temsiliye burada tamam oldu. Şimdi tevfik-i ilahi ile hakikat-ı ulyaya geçeceğiz, yüksek hakikate geçeceğiz. Geçmiş 12 surete mukabil 12 mütesanit hakikat ile bir mukaddime beyan edeceğiz diyor ve mukaddimeden başlıyor. İnşallah bir sonraki derste mukaddimeden devam edip sonra da hakikatleri okumaya çalışacağız. Cenab-ı Hak çok feyiz almayı, tefekkürümüzü, tefeyyüzümüzü ziyadeleştirerek nasip etsin inşallah. Hoşça kalın.